Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın İklim Teknolojileri Röportaj serisinde yeni konuğumuz Doruk Işıl. Doruk Bey Paris'ten geldi. Hoş geldiniz Doruk Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Doruk Bey, şimdi ben sizi tanıyorum. Aslında iklim teknolojileri alanında, karbon alanında çalışan pek çok kişi de sizi tanıyor. Ama şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Siz aslında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Doğru. Mühendisliği bölümünden mezunsunuz. Peki bu süreç nasıl başladı? Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Çok teşekkür ederim. Ben sizler gibi Ankaralıyım. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Daha sonra ODTÜ'de inşaat mühendisliği okudum. İnşaat mühendisliği okurken hep aklımda büyük köprüler ve yollar yapmak vardı. Ama ilk işim proses sektöründe oldu. İlk Özbekistan'da bir rafinerinin yapımıyla başladım ve bütün mesleki hayatım müteahhitlik sektörünün petrol ve gaz sektörüyle birleştiği noktada büyük petrol ve gazın işlenmesi, çıkarılması ve işlenmesine ilgili testlerin yapımıyla geçti. Uluslararası bir sektör olması itibariyle bu da beni uluslararası bir hayata taşıdı. Çok uzun süreden beri Türkiye'den ayrı değişik 12 tane değişik ülkede yaşadım ama her zaman canım ülkemle bağım devam etmekte. Bu aslında bugün konuşacağımız konu olan karbonsuzlaşmaya negatif etkisi olmuş olan bu sektörde bir süre zaman yol aldıktan sonra son 5 senede sektörün de dönüşmesi, endüstriyel karbonsuzlaşma, endüstriyel dekarbonizasyon noktası konusuna yoğunlaştım. Ve bu konu içinde hem teknolojiler ve teknolojilerin uygulamaları geliştirilmeleri konusunda çalışırken hem de şirketin konusundaki varlığından faydalanarak aslında büyük ekosistemde ne oluyor, büyük problem nedir, oyuncular nedir, bu sorunun çözülmesi için ne gibi adımlar atılıyor ve devamında ne gibi darboğazlar var, onu görme imkanım oldu ve bütün hayati tecrübelerimi ve bunları birleştirerek bu konuda elimden gelen katkıyı sunan bir çalışma içine girdim doğrusu son 5 senedir. Şimdi tabii ki teknik bir alan, bilenler bunu biliyorlar ama pek çok yerden izleyecek insanlar bizi. Karbonsuzlaştırma ne anlama geliyor ve sektörel anlamda baktığınızda neden bu kadar önemli? Karbonsuzlaştırma tabii kelime anlamı hayatımızda kullandığımız enerji ve üretim sistemlerinin salınımlarını azaltmak ve ortadan kaldırma anlamına geliyor. Ama benim aklımda, benim gördüğüm karbonsuzlaştırma içinde birçok boyutu taşıyan önemli bir mücadele. Bunun içinde ekonomik yapımızı dönüştürmemiz, kişisel alışkanlıklarımızı değiştirmemiz, bugün elimizde olmayan teknolojileri geliştirmemiz, elde olan teknolojileri daha verimli hale yükseltmemiz ve belki de yeni bir hayat düzenine geçmemizi içeren bir mücadele var. Her boyutunda yansıması tabii farklı oluyor. Şimdi karbonsuzlaştırma diyoruz ama iklim teknolojilerinde baktığımız zaman bu alanı en önemli kılan şey nedir? Bu alanı en önemli kılan şey iklim değişikliğinin önüne geçmek üzere demin söylediğim gibi hayatta kullandığımız üretim ve enerji sistemlerinin salınımlarını azaltmak. Bu konunun önemi tamamen iklim değişikliğini durdurmanın önemiyle bağdaşıyor. İklim değişikliği de belki insanlık tarihi boyunca tüm insanlığa etki eden ve insanlığın geleceğine varoluşsal seviyede bir tehlike oluşturan önemli bir risk faktörü. Bunun da detaylarının topluma açıklanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zira birçok çevrede iklim değişikliği günlük hayatımızda yaşadığımız koşulların değişmesi, sıcaklığın artması gibi algılanıyor ama belki bütün sorun içinde en rahat halledebileceğimiz boyutu bu. Bunun yanında bir dolu sosyal, siyasal, ekonomik boyutlarda taşınamaz etkileri ve tehlikeleri var. Doğru. Peki dekarbonizasyon konusunda öne çıktığını düşündüğünüz bir teknoloji var mı? Yok. Yok ki şöyle, bir kere dekarbonizasyon teknolojileri deyince aklıma ne geliyor? İsterseniz size onu bir açayım, parçalarına ayırayım. İhtiyaç duyduğumuz karbonsuzlaştırmayı, dekarbonizasyonu ki bunu rakamlarla incelersek bu 2022'de dünyada yaratılan 55 milyar ton karbon salınımı ki bu karbon dediğimde içinde bütün sera gazı boyutları var. 55 milyon tonu
2050'de net sıfır dediğimiz seviyeye taşıyacak ilerlemelerden bahsediyoruz. Bunu da 2 bölüme ayırırsam 39 milyon ton azaltma dediğimiz mevcut sistemlerin salınımlarını azaltmak ve yaklaşık 9 milyon ton gibi bir karbon yakalama kapasitesi yaratmamız gerekiyor. Bu da zaten atmosfere bugüne kadar bıraktığımız karbondioksiti bir şekilde atmosferden çekip bir yere koruma anlamına geliyor. 55 milyon ton 2023'ün rakamıydı. Daha dün UNEP yeni rakamları açıkladı. 2022'de 55 milyar ton olan rakam 2023'te maalesef 57,1 milyar tona yükseldi. Yani bu konuda henüz eğriyi kırıp aşağı doğru dönemedik. Şimdi bu büyük rakamları nasıl elde edeceğiz? Benim için burada 4 tane teknoloji ailesi var, teknoloji sınıfı var. Birincisi enerji verimliliği. Enerji verimliliği şu anda elimizde olan, hayata geçirip en hızlı sonuç alabileceğimiz teknoloji ailesi. Bunun için de günlük hayatımızdan örnek vermek istiyorum. İnsanlara konuyu yaklaştırabilmek için mesela ısı pompaları var. Isı pompalarıyla biz daha az enerjiyle daha yüksek ısınma veya daha yüksek soğuma sağlayabiliyoruz. Bunun devamında birçok alt teknolojiler bugün zaten endüstride ve enerji sektöründe kullanılmaya başlandı. İkinci boyut, şunu da yapmak istiyorum aslında. Bu teknoloji ailelerini söylerken, hani örnekler verirken bir de ne gelebilir? Onu da düşünmemiz lazım. Çünkü disruptive şeylerin de çok önemli, şu anda öngörebildiğimiz çok önemli anlamda olumlu etkileri olabilir. Göremiyoruz ama ümit beslemek itibariyle bunları da göz önünde bulundurmamızda fayda var. Enerji verimliliği konusunda mesela aklıma gelen ümitle beklediğim bir disruptive değişiklik yarı iletkenlerde oluşacak gelişmeler. Birkaç sene önce günlük ortam sıcaklığında çalışan yarı iletkenlerin üretilebileceği konusunda ümit doğdu. Bu eğer gerçekleştirilebilirse, hayata geçirilebilirse karbonsuzlaşma için inanılmaz büyük bir avantaj sağlayacaktır. Var mı bu yönde çalışmalar? Bu yönde evet, teknoloji laboratuvar bazında birçok çalışma var. Hatta yanılmıyorsam 2023 Ağustos ayında Çin'de evet bunu becerdik diye bir ilan oldu. Daha sonra tam bunun ölçeklendirilemeyeceği paylaşıldı. Ama zorlanılan ilerleme kaydedilebilecek konulardan biri. Ne zaman olur, nasıl olur bunu bilemiyoruz. Ama ümit var. Gördüğümüzün dışında da ümit var. Gelecek her zaman beklediğimizden daha da iyi olabiliyor. İkinci boyut yakıt değişimi, yakıt ve enerji değişimi diyebiliriz. Aslında dekarbonizasyonun ana boyutu olan enerji değişimindeki ana hedef şu anda %20 civarında toplam enerji kompozisyonu içinde %20 olan elektrik enerjisini %40 ve üstüne taşıyabilmek. Haliyle enerji ve yakıt değişiminin en büyük boyutu elektrifikasyon. Burada son 15-20 senedir çok daha fazla duyduğumuz ve önemli başarı sağlamış olan yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük boyut olduğunu görüyoruz ve bugün karbonsuzlaşmada en büyük yükü bu sektör taşıyor. Son 15-20 senedir maliyet, yaygınlık, kullanılabilir konusunda elde etmiş olduğu gelişme sayeden çok ümit verici ve çok önemli. Bunun da artan miktarda uygulamayla geldiğini hatırlamamız lazım. Öğrenme eğrilerinin hızlanabilmesi açısından. Bunun ötesinde jeotermal, yenilebilir her türlü enerji kaynağı, jeotermal, nükleer, yenilebilir değil ama temiz enerji olması anlamında nükleer ve giderek görmeye başladığımız dalga enerjisi gibi emisyon yaratmayan enerji kaynaklarını gene bu bölüm altında düşünüyorum. Bu bölüm altında yakıt değişimi boyutunda hidrojen var. Hidrojeni çok sıklıkla duyuyoruz son yıllardır. Ancak hidrojenin gerek enerji yoğunluğunun diğer hidrokarbon yakıtlara kıyasla daha yüksek olmaması, gerekse lojistiğinde daha henüz çözülememiş boyutlar olması itibariyle beklenen bir ivmeyi yakalayamadığı, beklenen uygulama seviyelerine ulaşamadığını görüyoruz. Bunun ötesinde gene ne olabilir? Şu anda gözümüzün önünde olmayan ama ileride önemli destek sağlayabilecek fırsatlar ne olabilir dersek, burada füzyon enerjisini görüyorum.
Son yıllarda füzyon enerjisinde de önemli adımlar atılıyor. Yanılmıyorsam bir sene önce ilk kez füzyonu yaratmak için verilen enerjiden çok enerji geri alındı. Yani artı enerjiye geçirilebildi proses. Ancak şu gün itibariyle bu ne gün ve ne vadede hayatımıza gelir bunu görmek mümkün değil. Ancak bu olursa tabii bildiğimiz her şeyin değişmesi ve bazı şu anda çok gecikmekte olduğumuz hedefleri yakalamamız anlamında önemli bir hızlanma imkanı sağlayabiliriz. Doruk Bey, dediniz ya demin, bildiğimiz her şeyin değişmesi diye. Evet, biz bir değişim yaşıyoruz. Bunun mecburiyet olduğunu biliyoruz. Ama siz bize verdiğiniz yazılı röportajınızda da diyorsunuz ki evet bu bir mecburiyet ama bunun da çok büyük fırsatlar olduğunu unutmamak lazım. Bunu biraz açabilir misiniz? Tabii bu konu çok üzerinde durduğum bir konu. Şu anda bir yandan iklim değişikliği tam anlaşılamamakta. Geçmiş yıllara kıyasla daha fazla bu konuda duyarlılık ve anlaşılırlık olmasına rağmen tam sindirilmiş bir durumda değil dünyada. Öte yandan bunun önüne geçmemiz için gereken karbonsuzlaşmanın nasıl elde edilebileceği, hangi teknolojilerle elde edilebileceği, o teknolojilerin hangi koşullarla uygulanabileceği konusu da belirsizken devamlı sorunlardan bahsetmek alarmist bir hava yaratıyor. Alarmizm de insanları yılgınlığa ve inkarcılığa yönlendirebiliyor. Bunun için güzel Türkçemizde enseyi karartmak diye bir deyim var. Hiçbir zaman enseyi karartmamak gerekiyor. Çünkü her türlü büyük değişimde ki bence enerji dönüşümü ve karbonsuzlaşma insanlığın önünde çıkmış en büyük değişim zorunlu ve fırsatı. Bunun gibi her büyük değişim içinde önemli fırsatlar da var. Bu fırsatları toplumsal anlamda, bölgesel anlamda ve hatta bireysel anlamda kullanmak ve bu dönüşüme katkıda bulunurken yeni oluşacak ekonomide pay almak mümkün. Ve her zaman sorunları düşünürken bu fırsatları da göz önünde bulundurmak ve bu fırsatlara yoğunlamamızın zorunluluğu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz da herhalde hızlı hareket etmek ama değil mi? Son noktaya bırakmamak bu işi. Çünkü zaten evet Avrupa Birliği'nin önümüze koyduğu belli bir zaman dilimi var ve gitgide yaklaşıyoruz. Avrupa bu anlamda Türkiye'ye göre nasıl yorumlarsınız? Ya da Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz iklim teknolojilerinin ilerlemesi anlamında? Evet. Tabii sorunları son ana bırakıp çözmek genelde insanlığın doğasında var. Bizim kültürümüzde biraz daha olabiliyor. Galiba hızlı hareket edip hızlı çözme yeteneğimize güveniyoruz bu konuda. Biz derken Türkiye'den bahsediyorum. Avrupa bu konuyu daha evvel öne aldı. Son 15 senedir giderek gündemin üst sıralarına yerleşen bir konu oldu. Bunun arkasındaki itici gücünde toplumsal beklenti ve o kadar da yeni dünya ekonomik düzeninde yakalanacak fırsatlar olduğunu görmeleri olarak düşünüyorum. Fark ederseniz geçen ay eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi de Avrupa rekabetçiliğinin geleceğiyle ilgili hazırladığı raporu da bu konuyu çok önemli inceledi ve detaylandırdı. İklim konusunda oluşacak ekonomide alınabilecek öncü pozisyon hem fikir anlamında hem teknoloji anlamında Avrupa toplumunu, Avrupa'nın gücünü ileriye taşıyacağının altını çizdi. Bu anlamda Türkiye bu konuda Avrupa'ya kıyasla daha geç bir farkındalıkla ulaşmasına rağmen genel ataklığı, genel hızlı tepki verebilme kabiliyeti itibariyle hızla ilerleyeceğini düşünüyorum ve ümit ediyorum doğrusu. Yapılacak şey çok var ama bazen bazı konulara ilk başlamanın avantajı varken arkadan takip etmenin de avantajlarını yadsımamamız gerekiyor. Haliyle Avrupa'yı ve bu konuda önderlik eden diğer Batı ülkelerini iyi takip etmemiz, orada yapılan doğruları alırken orada yapılan yol hatalarını da tekrar etmememiz gerekiyor. Ben Türkiye'nin bu konuda çok önemli başarılar kazanacağına eminim. Çünkü Türkiye için iklim bir zorunluluk. İklim konusundaki değişim bir zorunluluk. Türkiye'nin ana ticaret pazarı Avrupa ve Batı ülkeleri. Mesela Avrupa'da geçen sene ortaya konulan ve 2025 sonu itibariyle
geçerli olacak CBAM dediğimiz sınırda karbon ayarlama müktesebatının Türkiye'nin ticaret faaliyetine ve sanayisine çok önemli etkisi olacak. Bunun gibi hem ekonomik hem sosyal olguların Türkiye'yi bu konuda çok hızlı hareketlenmeye, bir odaklanmaya ve bir uygulama sürecine sokmasını bekliyorum. Şimdi dediniz ki Avrupa aslında Türkiye'den biraz daha önce hareket etti bu işlerde. Peki karbon yakalama teknolojilerine baktığınız zaman uluslararası arenada nasıl bir gelişim içinde? Ben aklımda karbon yakalama teknolojilerini 3 jenerasyon olarak ayırıyorum doğrusu. Birinci jenerasyon şu anda elimizde olan, kullanabildiğimiz ancak verimliliği tam en optimum noktaya ulaşmamış olan teknolojiler. Bazen evet iklim büyük bir sorun ama iklimi çözmek için gereken teknolojiler elimizde yok ifadesini duyduğumda her zaman bu şekilde düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Teknolojilerimiz var ama en verimli seviyede değiller. Bunları en verimli seviyeye ulaştırmak için geniş anlamda bu teknolojiyi kullanabilir hale gelmemiz lazım. Bunlar cepte. İkinci jenerasyon teknolojiler metal organik framework'lerin kullanıldığı yerine göre daha az enerji ihtiyacı olan teknolojiler. Burada gelişme seviyeleri TRL 8'e kadar gelmiş teknolojiler var. Pilot anlamda uygulanan teknolojiler var. Türkiye'de de Tüpraş'ın uyguladığı Mob4Air teknolojisini buna örnek test ettiği Mob4Air teknolojisine bunu örnek gösteriyoruz. Bence 3. jenerasyon teknolojiler ki bunların gelmesi için bir 5-6 sene daha var. Bu electro swing absorption dediğimiz elektrik kullanılarak karbondioksitin baca gazlarından ayrıldığı teknolojiler. Bu toplarsak burada önemli olan şu, elimizde teknolojiler var ama ihtiyaç duyulan dekarbonizasyonu yakalamamız için çok daha fazla teknoloji çeşitliliğine ihtiyacımız var. Çünkü her uygulamadaki baca gazı karbondioksit oranı, enerji entegrasyonu koşulları, karbondioksit ihraç koşulları farklı olduğundan teknoloji ailelerini geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de teknolojinin finansmanı, kerosinin desteklenmesi çok 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 önemli. İşte finansman dediniz, tam onu soracaktım. Evet, bir teknoloji gelmesi gerekiyor ama finansman konusunu nasıl ayarlamak Çok gerekiyor? teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Bu çok önem verdiğim bir konu ve bu konuyu dekarbonizasyon üzerinde uzun süre çalıştıktan sonra kendi kendime noktaları birleştirip evet ana problem budur, bunun üzerine yoğunlaşmak gerekiyor diye bir kendime çıkarımda bulunduğum boyut bu. Dekarbonizasyonu finanse etmezsek, dekarbonizasyonu pazar koşulları içinde, pazar dinamikleriyle finanse etmezsek gereken seviyelere ulaşıp gereken hedefleri yakalamamızın mümkün olamayacağını düşünüyorum. Bugün dekarbonizasyon genelde devlet kaynaklarıyla, yatırım ve aksiyonlarının devlet kaynaklarından ve devletin getirdiği çerçevelerle finanse edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ama gereken hızlanmayı da yakalayamıyoruz. Finansman bu konuda bence önemli bir darboğaz. Eğer bu darboğazı dekarbonizasyonu bir değer, dekarbonizasyonu bir ayrıştırıcı avantaj, dekarbonizasyonu bir ekonomik faaliyet haline getirerek çözebilirsek gereken hızlanmayı sağlayabileceğimizi düşünüyorum ve gereken hızlanmanın da zaten salt koşulunun bu olduğunu düşünüyorum. İşte hızlanma diyoruz ama ister istemez burada bir de yasal düzenleme geliyor karşımıza. Tabii. Avrupa ve Türkiye'ye kıyaslama imkanınız oluyor mu bu anlamda? Yani oradaki yasal düzenlemeler ve Türkiye'deki yasal düzenlemeler arasında bir farklılık varsa nasıl görüyorsunuz? Yasal düzenlemelerin ilerlemesi anlamında önemli farklılıklar var. Avrupa'yı yakından takip ediyorum. Türkiye'de hızla bu konuda adımlar atıyor. Tam birebir detaylarını yakalamıyor olabilirim. Ancak Avrupa'da bir ulusal plan anlamında gereken hedefler zaten uzun süre önce konuldu. Bu hedefler zaman ilerledikçe daha da ilerletiliyor. Yani mesela 2030'da olan dekarbonizasyon seviyesi 2 sene önce %55 seviyesine
ilerletildi. Haliyle bütün sektörlerin, bütün paydaşların yakalamaya çalıştığı bir hedef herkesin önüne uzun süre önce konulmuş durumda. Bunu desteklemek için gereken yasal mekanizmaları da Avrupa son 10 senede geliştirdi ve yerleştirdi. Avrupa topluluğunun önderliğinde her ülkenin kendi belirlediği ek destek mekanizmaları var. Bunun ötesinde finansman konusunda da şu anda en büyük aracı ortaya koyan, aracı oluşturan ETS dediğimiz emisyon ticaret sistemi ve bunu sistemi mümkün kılan ve işlemesini sağlayan sınırlama ve ticaret dediğimiz cap and trade sistemini Avrupa bir 10 sene hatta 2010'lardan önce yerleştirdi. Buna benzer müktesebatı da Türkiye'nin hızla gerçekleştirmesi, aslında idealinde bir şekilde Avrupa ETS'ine entegre olabilmesi bence bu konuda ilerlememiz için çok önemli. İklim Değişikliği Başkanlığı bu yıl içinde iklim kanunun çıkacağı bilgisini veriyor. Yani yeni dönem meclis kapanmadan. Ama tabii herkes bir şekilde hep şunu düşünüyor, iklim kanunu çıksın öyle bakalım. Özellikle sanayiciler. Peki sanayici açısından bakarsanız özellikle özel sektör, evet biz kamudan bir şey bekliyoruz ama sanayiciler nasıl bir rota izlemelidir? Hazırlık dönemini kuvvetli bir şekilde geçirmek, uygulama dönemine deki ivmeyi yakalamanın garantisi oluyor. Şu anda hazırlık dönemindeyiz. Hızlı olması gereken bir hazırlık dönemindeyiz. Sanayicilerin kanımca yapması gereken birçok faaliyetlerden önde gelen, belki devletin koyacağı hedefleri de beklemeden kurumsal bazda bilimsel dayanaklı ve zaman sınırlı dekarbonizasyon hedeflerini kendilerine koymaları. Bir hedef koyunca peşinden gidebiliyorsunuz. Biz Türkler olarak hedefleri de seviyoruz, hedefleri de yakalıyoruz. Bunun ötesinde şu anki mevcut durumlarını, bununla beraber hatta şu anki mevcut durumlarını anlamak için karbon ayak izlerini hesaplamaları, sağlıklı bir şekilde hesaplamaları, değerli zincirler içinde nelerin olduğunu görebilmeleri ve dönüşümlerini hangi boyutlara konsantre olarak yapacaklarını belirleme açısından çok önemli. Onun ötesinde yeni değerlerin zincirlerinin oluşturduğu dekarbonizasyonda paydaşlar arası diyalog, paydaşlar arası kooperasyon çok önemli. Ve bunun önderliğinin yapılması çok önemli. Bu anlamda Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın üstlendiği misyon ve yarattığı ivmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Devamında bence Türkiye için çok elzem olan bir konu, bir milli yutak alanının, karbondioksit yutak alanının belirlenmesi ve geliştirilmesi. Şu anda çok belirli olan, herkesin aklına gelen bir alternatif yok. Ama Türkiye'nin jeolojik kaynakları ve jeolojik yapısı çok uzun zamandır biliniyor. Bu yapının içinden endüstriyel konsantrasyonlarında olduğu bölgelere, Marmara bölgesi, belki Doğu Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi gibi bölgelerde karbondioksiti yakaladıktan sonra saklayabileceğimiz yerlerin belirlenmesi için özel sektörün kamuyla beraber hareket etmesi ve belki bu konuya liderlik etmesi gerektiğini, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zira bir yutak alanı oluştuktan sonra karbon yakalama konusunda hareketlilik olduğunu Avrupa'da, İngiltere'de, Norveç'te ve diğer Avrupa ülkelerinde gördüm. Bu konunun altını çizebilirim. Onun ötesinde bence özel sektörün bir araya gelerek yapabileceği şey, Türkiye'deki iklim teknolojinin gelişmesi konusunda verebilecekleri desteği organize etmeleri ve arttırmaları olabilir. Gelişen teknoloji almaktansa teknolojiyi geliştirmek ve uygulamaya ve dünyaya sunmak, bu konuda yeni dünya düzeninde yer edinmek açısından çok önemli. Türkiye'de de gelişmekte olan teknolojileri görüyorum. Bunların finansal anlamda ve teknik anlamda desteklenmesi çok önemli ve değerli. Endüstriyemizin, sanayimizin işlettiği tesislerde gelişmekte olan teknolojilere test fırsatı vermesi
Ve bunların pilotlarını, testlerini alıp uygulamasını da çok önemli bir hamle olarak da ayrıca altını çizebilirim. Şimdi sizin Carbonomics ismini verdiğiniz bir şirketiniz var, kurucususunuz ama siz bir iklim girişimcisi ve danışmanısınız. İşte bu noktada aslında bizi dinleyenler için, izleyenler için şu soru çok önemli. Sektörlerde bilinci oturtmak için siz bir danışman olarak ne önerirsiniz? Sektörlerde bilinci oturacak en büyük olgu, sektörlerin ürettiği son ürünlerin karbonsuzlaşmış şeklinin piyasalarda bulacağı değeri anlamaları. Dünya bu konuda ilerliyor. Fiyat rekabetçiliği kadar karbon rekabetçiliği de önemli bir boyut olmaya başladı ve bu trend artacak. Eğer sektörler bu konuda bir avantaj elde edildiğini görürlerse ve bunun da ikinci bir ivme değişen dünyada ikinci bir ivme yarattığını, kendileri için rekabet avantajı anlamında ikinci bir ivme yarattığını hissederlerse dönüşüme daha konsantre olacaklarını inanıyorum. Carbonomics'i yaratırken belirlediğim, düşündüğüm boyutlardan biri de insanoğlunun değerler ve zorunluluklardan çok fırsatlar ve gelişime önem verdiğiydi. Gelişim aksını ve fırsatları gören sektörlerin bu konularda daha güçlü adımlar atmaya başlayacağını hissediyorum. Mağduriyet hissinden çıkıp fırsatlara yönelmekte fayda var Evet. diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz o Ben zaman. de çok teşekkür ediyorum Davetimizi kabul sorularınız için. ettiniz. Çok Benim sağ olun. için mutluluk, bilgilerimi, tecrübelerimi hem kişisel angajmanım hem de ülkeme bağlılığım doğrultusunda paylaşmaktan çok mutlu oluyorum. Bu konuda bana bir platform yarattığınız için de sizlere çok minnettarım. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.